Eğer benim sadece işte title, ne bileyim ondan sonra name ve işte başka bir bilgim olsaydı ve bunları yazsaydım, o zaman bunları direkt database'e yazabilirdim. Ama bir tane sıkıntı ortaya çıkıyor. O da cover image. Cover image bir text değil. Text olmadığından dolayı da ben direkt olarak bunu database'e yazmıyorum. Database'e yazdığım yer onun location'ı. Yani diyorum ki cover image'ın location'ı şurasıdır diyorum. Aslında onun içerisinde yazan bilgi bu. Hatta bir tanesine bakacak olursak, hatta aslında Hamit de onu söylemiş. Carousel objects nokta first diyorum, tamam. Ve bunun da işte bir tane şeyin içerisine aldıktan sonra title diye baktığımda carousel 1 yazıyor. Ondan sonra cover image nokta name miydi? Evet, gördüğünüz gibi bunun da ismine bu şekilde ulaşabiliyoruz. Ama bu isim sadece onun ismi. Yani başka bir şey değil. İçerisinde tutulan bilgi bu kadar. O yüzden de aslında bu bir text. Yani şuradaki yazan text. Halbuki bu gerçekten bu text mi? Text mi? Yani daha doğrusu resim text mi? Değil. Yani tabii ki içerisinde byte olarak dosya var ama bu bir text değil. Yani içindeki data bu kadar. Yani bizim database'imizin içindeki data bu kadar. Başka bir şey yok. Bir de tabii ki işte hadi şöyle bilgileri var. Bu da aslında class'ın içerisinden gelen özel bilgiler. Yani gerçek tutulan bilgi de bu. Bu kadar. Image file olarak tutuyor ve bilgisi bu kadar. Ama kendisi yok. Şimdi bizim bu dosyayı bir yere kaydetmemiz gerekiyor. Bu dosyayı bir yere kaydetmek için de file storage'ı kullanabiliriz. Yani içeride biz bunu kaydedeceğimiz yeri belirtiriz. Git buraya kaydet deriz falan filan. Ama buralara girdiğimiz zaman iş gerçekten çok zorlaşmaya başlıyor. Django bu konuda diyor ki ya sen bu kadar zorlanma. Hatta ben senin için güvenlik de sağlayayım. Ben senin için her şeyi sağlayayım. O yüzden de ben senin için buradaki bütün olaylara bakayım. İçinde atak var mı yok mu onları da kontrol edeyim. Ve her şeyi ben sana getireyim diyor. Bunu yaparken de iki tane yöntemle yapıyor. Django Forms, Django Model Forms. Arasındaki fark da şu. Eğer Django Forms'u kullanırsanız o zaman bütün field'ları siz belirtiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ben bu formları, kısımları kullanacağım ve bu kısımlarla birlikte bu bilgileri getir. Ben bunu kafama göre işleyeceğim. Mesela diyelim ki öyle bir formunuz vardır ki işte hem karuseli hem de page'in içerisindeki bütün her şeyi tek seferde almak istiyorsunuzdur. Ondan sonra da ayrı ayrı models'ları yazmak istiyorsunuzdur. Bu yüzden de bazen normal form kullanılıyor, bazen de model form kullanılıyor. Şimdi ilk önce biz bir model form nasıl çalışıyormuş bunu öğrenmeye çalışalım. O yüzden Django Model Forms diye yazdım. Ve Django Model Forms yazdıktan sonra Model Forms'a bir incelemeye başlayalım. Şimdi buraya bakacak olursanız diyor ki Django Forms'ta evet, Django Forms'tan import ederek Model Form'u import ettim diyor. Ondan sonra da diyor ki Article diye bir tane benim modelim var diyor. Ve bu Article modelinde de bir şeyler yapıyormuş. Article Form varmış ve bu Model Form'dan geliyormuş. Class'ı, meta class'ında ise modeli belirtiyorsunuz. Yani bu gerçekten hangi modelden geliyor? Bu modelden geliyor diyorsunuz. Ondan sonra da field'ları belirtiyorsunuz. Ve daha sonradan da form oluşturuyorsunuz. Bunu bir yapmaya çalışalım. Bakalım neler olacak. Bunu yapmaya çalışmak için sol tarafı açıyorum. Sol tarafı açtıktan sonra buradan Forms diye bir şey var mı? Forms diye bir şey görüyor musunuz? Yok. Peki kendimiz oluşturalım. File diyorum ve forms.py diyorum. Forms.py dedikten sonra buradan from neymiş? Django import forms diyorum. Tamam, bu şekilde yazmayacağım çünkü form'un başka özelliklerini de belki kullanmak istiyor olabilirim. Genellikle yazım tarzı bu şekilde oluyor diyebiliriz. Bir de ne lazım? From. Evet, karusel lazım. Süperdi. O zaman söyle yazayım. Nasıl yazacağım? Şuradaki şeyi de açayım. From nokta models import karusel. Bunu dedikten sonra artık ben
bir tane form yapısını çağırdım ve karusel modelini de çağırmış oldum. Diyordu ki bir tane class oluştur. Ne oluşturayım? Karusel model, ondan sonra form diyelim. Ve bu nereden gelecek? Forms'un içerisinden nokta model form. Okay. Buradan gelecek. Ve buradan geldikten sonra da bir tane class'ımız olacak ve bu meta class'ı olacak. Meta class'ında da model eşittir neydi? Karusel. Karusel. Evet, uyuyanlar var mı diye kontrol edeyim arada sırada. Meta. Bu meta bizim bütün yapıyı yani ana yapı anlamına geliyor ve orada da biz hangi şeyden bütün bilgileri nereden alacağımızı söylüyoruz. Tamam. Fields kısmında ise çok enteresan bir şey var. İğrenç bir kullanım modeli var. İlk önce o iğrenç kullanım modelini kullanalım. Fields eşittir all diyorum. Bu iğrenç kullanım modelini daha sonra değiştireceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin. Bunu yaptıktan sonra artık ben bunu çağırabileceğim. Bunu çağırmak için de Vivs'ıma geliyorum. From diyorum. Forms'un içerisindeki nokta forms yani bu klasörün içerisindeki forms dosyasının içerisinden import neyi? Karusel import. Karusel model form. Karusel model form. Bunu import ettim. Bunu import ettikten sonra da biz aslında neredeyiz? Şuradayız değil mi? Buradayken diyorum ki konteksti göndermem lazım. Hadi şurada bir tane kontekstim olsun. Ve şuna da dictionary diye şöyle yazalım. Okunabilir olsun. Diyorum ki form eşittir neydi? Karusel model form diyorum. Peki hatta şunu da şöyle gönderelim. Konteksten gönderelim. Kontekst bizim belirlediğimiz bir isim. Zaten eşittirle bakacak olursanız burada zaten bizim belirlediğimiz isim olduğu gözüküyor. Yani burada içerisinde form diye bir şey gönderdim. Ve bunu da paranteze kapatıyorum. Burada da zaten şey gösteriyordur. Form eşittir article form demiş. Tamam. İçerisinde instance olacak mı? Yani içerisinde bir veri olacak mı bunun? Hayır, şu anda olmayacak. Peki bunu nasıl kullanacağız? Burada form diye bir şeyimiz var. Bu form ne işe yarıyormuş acaba diye bir bakalım. Karusel.html'e geldim. Ve şuradaki form'un üstüne geldim. Şurada boş bir alan açıyorum. Ve diyorum ki form. Bu kadar. Herkes yazdı mı bilmiyorum. Şöyle şu tarafı bir açayım. Ondan sonra hangi tarafa gelmem gerektiğini de bir söyleyin. Mesela Forms'a bir geleyim. İlk önce burayı yazdınız mı? Burada bekleyin diyen var mı bu kısmı? Hocam sesim geliyor mu? Sesin geliyor. İrfan sensin sanırım. Evet benim. Hocam mesaj çubuğunu biraz aşağı indirmeniz lazım. Yani mesajları Tekrar söyle. Sağ kısmında mesaj çubuğu var ya bizim yazdıklarımız. Biraz sesini yükseltebilir misin? Hiç gelmiyor. Hocam şu an nasıl? Boğuk. Yani problemli sanırım benim mikrofonum da. Şey demek istiyorum. Bu sağ tarafta bizim yazdığımız mesajlar var ya. Evet. Orası biraz yukarıda kalmış sizin. Anlık olarak göremiyorsunuz bizim yazdıklarımızı. Tamam. Evet. Pet komutu da... Dur. Anladım ne demek istediğini şimdi. Şimdi şöyle ulaştım ben de. Cover image demiş. Pet komutu da var hocam. Olur mu peki demiş. Hayır falan filan. Biraz bekleyelim. Hocam mesajlar üstte kalmış. Üstte demişsiniz. O da altta kalıyor. Tamam. Bu kısmı yazdınız mı? Bekleyin diyen var mı bu kısımla ilgili? Devam edelim. Peki Views açıyorum. Views'ta iki şey yaptım. Birincisi dedim ki bu formu çağır dedim. İlk önce burayı yazdık mı? Burada bir sıkıntı var mı?
Daha sonradan da aşağıya geldim ve dedim ki şurada konteksti oluştur ve konteksti oluşturduktan sonra şöyle yapayım. Hatta görebilirsiniz. Hocam bu hani siz az önce dediniz ya ben GitHub'a commitliyorum. Olmamış Evet. haberiniz olsun. En son 22 saat önce bir şey commitlemişsiniz. Ha, commitlemedim biraz önce, unutmuşum. Yapılabilecek bir şey yok. Derse devam ediyorum o yüzden. Ha, ama bu kısmı commitleyebilirim. Şu anda hemen. Zaten bir şey yok. Ben elimle yazdım. Yazdın mı? Süpersin. Ama ben yine de commitleyeyim senin için. Belki hatalı olmuştur bir şeyler. Sağ olun hocam. Git commit. Öncekiler zaten comment dememiş miydiniz hocam? 22 saat önce yaptıklarımı oluşturmuştum. Comment halinde ne yapacağımızı yazmamış mıydınız zaten? Evet. Yani değişiklik yoktu bunda. Ama orayı da commitlemedim. Commitlemedim. Commentlemedim değil. Tamam. Karusel. Şunu da yazdım. Hocam HTML dosyasını açabilir miyiz? HTML'i de açıyorum. HTML'de sadece form diye yazdım. Bugün ve yarın şu form olayına bakacağız. Çünkü form olayı bayağı kafa karıştırıcı. Eğer form olayını çözersek her şeyi yapabiliyoruz Django'da. Ve bayağı bir güvenlik sağlayabiliyoruz. O yüzden elimden geldiğince formla ilgili sizi zorlayacağım. Bugün ve yarın biraz geçebilir, kafa karıştırıcı geçebilir. Ama formu çözdükten sonra bayağı rahat edeceğiz. Çünkü Django'da biz model yapısını kurduktan sonra her şeyi ona entegre edebiliyoruz. Dikkat edin, admin paneli de entegre etmiştik. Ve demiştik ki admin panelde benim git formuma bak, ondan sonra şunları entegre et, ben bunları rahat göreyim demiştik. Aynı şeyi şimdi formlarda yaşayacağız. Formu burada oluşturduk. Burada formu oluşturduktan sonra bunu yapmamanız lazım. Şuraya da yazayım. Tamam. Normalde bunu kullanmamanız lazım. Fakat biz şu anda kullanıyoruz. Çünkü birkaç şeye bakmak için kullanıyoruz. İleride bunu değiştireceğiz zaten. Tamam? Neden olduğunu anlatacağım bunun. 2 tane de kullanım yöntemi var bununla ilgili. Ya fields all diyorsun ya da ben sadece bu field'ları istemiyorum diyorsun. Bunların hepsi de tehlikeli yöntemler. Ama yine de göstereceğim. Tamam? Devam ediyorum. Şimdi. Nerede kalmıştık? Şurada mıydık? Heh. Buraya geldim. Enter tuşuna bastım. Enter tuşuna bastıktan sonra formum geldi mi? Herhangi bir şey var mı burada? Kimin ufaklığının sesi bu? Hocam benim dışarıdan geliyor olabilir mi? Kapatayım. Tamam. Bunları yaptık. Bunları yaptıktan sonra save'i geçelim. Bu kısmı geçelim. Django. Şurada yazıyor olması lazım. HTML forms. Ondan sonra formlarla ilgili bilgiler. Ha, bu arada ol'u kaldırmış olabilirler. Ondan da tam olarak emin değilim. Onu da birazdan göreceğiz zaten. Formla ilgili bilgiler. Evet. Form as table. Bir deneyelim. Bundan dolayı olabilir. Ya da biraz önceki özelliği kaldırmış olabilirler. Okey. Bir de şuna bakalım. Neydi? Cover image miydi? Bunu da yaptık. Views'ımızı bir kontrol edelim. Views'ı kontrol ettikten sonra cursor model form. Burada da yazıyor kendisi. Ondan sonra burada da bilgilerimiz var.
Okey. Bakalım ne yaptı. Niye getirmedi? Niye yazdırmıyor biliyor musunuz? Şuraya dikkatli bakın. Okey, niye yazdırmadığı konusunu görebilen var mı? Şeyde Evet, sözlük. Peki ben nasıl düzelteceğim? Tam olarak gördün mü emin değilim. Tam olarak evet, buraya kontekst yazacağım arkadaşlar. Bu sağda kaldığı için ben görmemişim. Buradaki yazmam gereken şey şuradaki datayı buraya gönder demem lazım. Yani dictionary vardı ya. Ben burada boş dictionary gönderiyordum biraz önce. Sıkıntı buydu. Boş dictionary gönderdiğim için de şurası da açık kalsın. Şaka gibi ama buradaki kısmı düzeltmeyi unutmuşum. O yüzden ben genellikle şöyle yapıyorum arkadaşlar. Bu dictionary'yi gönderip göndermeyeceğimi unutmamak için kafadan ben buraya context diye bir şey açıyorum. Böylelikle ben hep konteksti gönderiyorum. Burada da diyorum ki kontekstin içine şunu gönder. Böylelikle bir daha unutmamış oluyorum. Biraz önce gerçekten kafayı yemiştik. Nasıl oluyordu bunu gönderemedik diye. Daha bakın şeye bakmadım. Formun nasıl çalıştığına bakmadım ama hatanın buradan olduğu belli yani. O yüzden geri geliyorum ve sayfayı yeniliyorum. Burada gördüğünüz gibi title kısmı çıktı. Peki niye şey çıkmadı? Image field çıkmadı. Ekranımı takip edenler oldu mu? printlerin altında sadece title var. Onunla alakası yok. Burada cover image'ı yazmadım. Cover image bende çıktı ama Tamam, ben biraz önce bunu kapatmıştım. Ondan dolayı ekranımı takip eden olabildi mi diye sordum o yüzden de. Şimdi geri geldim. Gördüğünüz gibi cover image da geldi buraya. Burası table diye geldi. Bu arada şunu bir artık kapatayım şimdilik. Neydi? Şu kısmı comment alayım. Comment'e nasıl alıyorduk bu arada Django'da? Hatırlayan var mı? hocam 3 tane tırnak yan yana yukarıda ve aşağıda O hepsini değil. alır herhalde. Django template'in içerisinde olduğunuz için burada farklı bir şey yapmanız gerekiyordu. Diyez diyez mi? Şunu yaparsanız, evet, bunu yaparsanız tek satır. Peki tek satır değil de şöyle topluca yapacaksam neydi? Şu kısmın tamamını yapacaksam. Hocam mesajlar ekranını bir açar mısınız yan tarafta falan? Burada kalınca olmuyor tabii. Evet, Gökhan yazmış. Gökhan sessizliğine de hayranım gerçekten de. Gökhan bu arada sınıfta ama sessizce takıldı gerçekten. Şöyleymiş, Gökhan'ın yazdığı gibi. Burada yazıyormuşuz. Peki bunu yazmamız yeterli miydi? Bir de eğer böyle başlıyorsak muhakkak bunun bir end'i vardır. O yüzden de buraya da end comment diyorum. Bunu yazdığım zaman artık bu kısım gözükmeyecek demekti. Ve şuradaki kısım da gözükmeyecek çünkü tek satır burası. Şimdi şuraya geri geldim. Buraya geri geldikten sonra burası gözüktü. Bir de S-Table'ın dışında başka şeyler vardı. Hatırlıyor musunuz onu? Şuradan bir yerden gösterebilecek miyim? Ya şu şeyi de notification'ı gösterme bana ikide bir ya. Evet, kapattım. Nerede? Yukarıda yazıyor mu? Şuradan bakalım. Bir yerlerde yazıyor olması lazım. Direkt yazanı bulalım arkadaşlar. Hah, şurada yazıyor. Form as table, form as p, form as ul. Bu ne yapıyor? Bu diyor ki paragraf paragraf yazdır diyor. Eğer bu şekilde yapacak olursanız. O zaman paragraf paragraf olacak. Ve bakalım görünümde ne tarz bir değişiklik var. Gördüğünüz gibi şuradan da inspect element diyeyim. Şurada birinci paragrafa bunu aldı, ikinci paragrafa bunu aldı. Böylelikle alt alta gözüktü. Peki onun dışında ne vardı? SUL mi vardı? SUL'i de yaptığımız zaman bu sefer de list haline getiriyor. Gördüğünüz gibi biraz daha farklılaştı. List style olduğu için burada şey yapabiliyoruz. Bu arada şunu da yapabiliyorsunuz.
Bu formu for ile birlikte döndürebiliyorsunuz. Döndürdükten sonra her bir item'a tek tek dokunabiliyorsunuz. Böylelikle size generate etti. Peki şimdi bir şey göstermiştim ya şuradaki all kısmını. Bunu yapayım ama bu kısmı yazdırtmayayım. Sadece all diye olsun. Bakalım ne olacak. Ve sayfayı yenilediğimiz zaman burada gördüğünüz gibi status kısmı da geldi. Belki ben status kısmını da burada istiyorum. Belki de istemiyorum. O yüzden de buna karar vermeniz lazım. Eğer all diye kullanırsanız bütün field'larla birlikte gösterecektir. Bütün field'larla birlikte göstermesini istemiyorsanız güvenli olan yöntem şu yöntemdir. Bu şekilde yaptığınız zaman bu artık güvenlidir. Neden güvenlidir? Çünkü siz sadece diyorsunuz ki ben şu iki alanı ekliyorum sana. Ama diğer türlü mesela bir alan vardır ve başka bir admin standardında birisini görmesi gerekiyordur. Bunu yaptığınız zaman bütün alanı açmış oluyorsunuz ve bütün alanı gördüğü için de belki de güvenlikle ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tamam? Şimdi işin heyecanlı kısmına gelmeye başladık. Burada model formumuz var. Bu model formun içerisine ben acaba dataları nasıl alacağım? Bu dataları almak için acaba neler yapacağım? Bir bunlara bakmaya başlayalım. Şimdi biz normalde Carousel Create'de sadece şurayı kullanıyoruz. UI kısmını kullanıyoruz. Bir de Inspect Element diyeyim. Bakalım neler var burada. Sayfayı yeniledim. Gördüğünüz gibi yine 2'ye düştü. Çünkü biraz önce bir tanesini silmiştim. Şuradan tekrar Inspect dedim. Burada Lee var. Lee diye bir şey var. Peki şey nerede? Form nerede? Formun özellikleri nerede? Herkes bu arada bunu yaptı mı? Ya bu arada P olarak yapalım istiyorsanız. SP olsun şurası. SP diye yaptım. Böylelikle noktalar gitti sonundaki. Ama bunun özellikleri nerede? Yani şuradan tekrar bakalım. Başında form diye bir şey yazmıyor. CSRF token da yok. Bunlar nerede? View'da kaldım ben hocam. Bu arada şu son kısmı tekrar commitliyorum arkadaşlar. Eğer isteyenler varsa get status diyelim bakalım. Load static demiş birisi. Şuayb. Neden load static dedin Şuayb? Bir açıklar mısın bana? CSS ile ilgili bir sıkıntı değil o. Yani CSS ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok zaten. Dikkatli bakın ekrana. Ben bir problem görmenizi istiyorum burada. Burada her şey, sayfayı yeniledim. Kolon var. Kolon SM12 var. Bakalım kodumuza. Kolon SM12. 12 neredeymiş? Şurası. Bunun altında da formumuz var ve başka bir şey yok. Burada ama dikkatli bakın. Formlar paragraf içerisinde çünkü SP'nin içerisinde göster dedik. Burada for id title demiş. Ne kadar güzel. Kendisi name'ini falan filan her şeyini vermiş. Çok iyi. Ama bir tane sıkıntı var. Form yok. Form metodu yok. Bunlar nerede? Soru bu. Hocam ama biz bir yere bir istek falan yapmıyoruz ki. Bir get post şeyimiz yok. Niye olsun ki? Tamam, güzel bir noktaya yaklaştın sanki Güven. Sonuçta benim formumun olması gerekmiyor mu orada? Gerekmiyor hocam. Niye gereksin ki? O mesaj ekranı gibi. Ben sadece gönderdiğim değeri orada Tamam, o zaman sen göster. diyorsun ki şunu mu diyorsun? Burada ben bir şeyler yazdım. Burada da bir şey yazdım. Bu database otomatik olarak eklenecek mi diyorsun? Onu mu anlatmaya çalışıyorsun? Ne anlatmaya çalışıyorsun tam olarak? Özge demiş ki admin paneli olduğu için gerek yok mu demiş. Formun olmasına gerek yok mu gerçekten de? Ne diyorsunuz?
Var mı Hocam fikir? şu an oraya bir değer girdiğimiz zaman herhangi bir şey olmayacak ki. Orada sadece biz yazmış olacağız. Şu an ne bir yere gönderiyoruz ne bir şey yapıyoruz. Yani Tamam bir işte işlem ben de zaten bunu söylüyorum. Bir problemimiz var. Burada form diye bir şey yazmıyor. Ne yapacağız diyorum. hocam bir buton ekleyip göndertebiliriz yani. Evet. Yani Tamam. Aslında olayın özü şu. Bunlar field olarak geldi Model Forms'tan ama başka bir şey yok içinde. Yani nereye gider, ne yapar, ne eder, ne olur, ne biter bunların hiçbirisi yok. Bunlar olmadığı için de bizim bunları ekliyor olmamız lazım. Yani aslında şuradaki kısımlar vardı ya. Bir, kafadan bu burada olacak. İki, sonuçta formu bitireceğim. O yüzden bu da burada olacak. Şunu unutmayın aslında burası çalışmıyor. Sonra 3. Bir tane submit formu olacak en altta. Mesela şuraya bir HR ekleyeyim. Ondan sonra 4. Bir tane CSRF token'ım olacak. O yüzden de şuraya bir tane CSRF token ekleyeyim. Bunların muhakkak olması gerekiyor. Buradaki şu kısımlarda olsun. Yani SP ile birlikte bunları paragraf olarak generate etti ama bu kadar. Yaptığı şey bu. Formumuz olmadığı için işlem yapamayacaktık ama artık bunları eklediğimde gördüğünüz gibi submit butonum var. Ondan sonra title'ım var. Şuradan da inspect element diyecek olursam bu P'nin içerisinde, bu formun içerisinde ve hidden olarak da CSRF token'ım gelmiş. Tam benim istediğim şeyler buraya kadar gelmiş. Yine aynı yapıdayız ve dikkatli bakın buraya ne gelmiş? Pardon bunu biz eklemiştik. Multi-part data gelmiş. Başka bir şeyle karıştırdım. Başka bir generator var çünkü. Tamam. Şu anda bunlar geldi. Aslında baktığınız zaman ta o kadar yazdığımız şey bizi buraya kadar getirdi. Yani çok da bir şey fark etmedi. Fark eden şey kontroller kısmı. Yani şu anda Forms'un özelliklerini görmeye başlamadık ama Forms bizim yerimize birçok kontrol yapabiliyor. Ki dikkatli bakacak olursanız aslında ben bu kadar kodu yazmaktan da kurtuldum. Bir bakıma. Yani benim inputlarım zaten otomatik olarak geldi. Yani kendisi bunun bir file input olduğunu biliyor ve burada file input geldi. Cover image kısmında. Bunu görebildik mi? Bu bence çok güzel bir özellik. Şuradan da şeyi açayım. Yani ben burada aslında kod yazmadım. Hatta burada formum benim için denetimler yapıyor. Birazdan o denetimleri de görmeye başlayacağız. Umarım bugün görmeye başlayacağız. Bu denetimler sayesinde ben Views altında birçok denetim yapmak zorunda kalmıyorum. Neden Views altında denetim yapmak istemiyorum ben? Niye ben böyle bir şey istemeyeyim? Niye Forms'ın içerisinden ben bunu yönetmeye çalışayım? Hazırı var zaten hocam demiş İrfan. İrfan bugün çok canın yandı senin değil mi? Böyle hazırını görünce biraz hoşlandın mı acaba? Şimdi evet kafanı karıştıran kısımlara geldik. Burası bayağı bir kafa karıştırıcı. Ama işin özeti şu. Şimdi arkadaşlar herkes kendi görevini yapsın diye bir şey var, tamam mı? Herkes kendi görevini yapsından kastım şu. Normalde hatırlayacak olursanız ta derslerin en başında Yörels kısmında, şuradaki Yörels kısmında demiştim ki ben altına gelip bir tane işte index diye bir şey açıp örneğin ve request'i gönderip ve daha sonradan da içerisine işte return, render falan filan deyip burada bir fonksiyon açabilirim. Niye ben burada yapmıyorum da Views'ın içerisinde tutuyorum? Niye yani? Bu soruyu hatırlayacak olursanız şöyle yanıtlamıştık. Çünkü her şeyin parçalı olmasını istiyorum. Herkes kendi tarafını çok iyi bilsin istiyorum. Yani Yörels bütün yörelleri tutsun. Views bütün view'ları tutsun. Formlar formları tutsun. Modeller modelleri tutsun. Böylelikle ben formla ilgili bir denetim yapmak istiyorsam Views'ta yapmama gerek kalmasın. Ben bunu formun içerisinde yapayım. Formun içerisinde denetimlerimi bitireyim. Ondan sonra da her şey yolundaysa işimiz devam etsin. Mesela bu formla ilgili denetim şöyle olabilir. Title 5 karakterden küçükse yazma diyebiliriz. Örnek olarak. Zaten böyle bir şey yaparız birazdan. Ama formla ilgili bütün denetimler orada oluyor. Bu bir. İkincisi form gidiyor. Karusele bakıyor. Karuselin içerisinde bunlar varsa mesela şöyle yapayım. Cover image değil de cover picture diye yazıyorum buraya. Bunu yazdıktan sonra ben sayfamı açtığımda, bu create sayfasını açtığımda yine de Models'e gidip ondan sonra doğru yapıyı getirecek mi benim için? Getirmeyecek diye Gökhan yazmış. Keşke oraya yazsan Gökhan. Ondan sonra getirmeyecek. Burada diyecek ki böyle bir alanın yok.
Çünkü yaptığı şey şu aslında. Karusele gidiyor. Ya işte cover picture veyahut da cover image. Sen nesin? Ondan sonra ya ne tür özelliklerin var? Ne oluyor? Bana bir söyle. Ben bunu bir bileyim. Ona göre kullanınca ben senin özelliklerini generate edeceğim diyor. O yüzden de mesela cover picture iken burası ben gidip de şuradan açmaya çalıştığım zaman siteye ulaşılamıyor diyor. Siteye ulaşılamıyor hatası alıyorsam nedir aslında bu? Büyük bir ihtimalle terminalde run server kısmında bir hata alıyorumdur. O yüzden geri geldim. Şuradaki hatalar kısmına geldim. Diyor ki burada cover image bilgisini ben bulamıyorum diyor. Hatam buymuş benim. O zaman gidip düzelteyim. Burası cover image değil, cover picture değil, cover image olacak diyorum. Ve burayı kaydettikten sonra geri geliyorum. Bazen şöyle bir şey oluyor. Bazı hatalar var ki sistemi tamamen fail ediyor ve gördüğünüz gibi şu anda çalışmıyor, sunucu çalışmıyor. Geri gelip baktığım zaman burada sunucuyu tekrar çalıştıramayacağım. Böyle bir durum yaşarsanız ne yapmanız gerekiyor? Şuradan da açayım komutları. Kapatıp açıyoruz. Kesinlikle haklısın İrfan. Ctrl C dedim, kapatmış oldum. Ondan sonra run server dedim ve tekrar geldiğim zaman açıldı. Biraz önceki hata duruyor mu halen? Durmuyor. O yüzden de bir sıkıntı yaşamıyorum. Ve geri geldiğim zaman şuradan da sayfayı yenilince buradan işlemi yapabiliyorum. Şimdi gelelim sorunumuzun olduğu noktaya ufak ufak. Şimdi title yazdım ve cover imajı verdim. Buradan da. Ve submit butonuna basıyorum. Şimdi ne olacak? Ne oldu acaba şu anda? Var mı bir cevap? Şimdi ne oldu acaba? Resim gitti mi mesela? Öyle bir şey sorayım. Resim database'e kaydoldu mu? Sonra doğru yere kaydoldu mu? Var mı cevap? Gökhan sanki bir şey yazıyor ama gitti hocam. Gitti derken yani birincisi olmuştur bence demiş Gökhan. Admin paneli açıyorum. Sayfayı yeniliyorum. Burada gördüğünüz gibi yine imaj yok. Bu arada artık benim şöyle de yazmamam gerekiyor. Şuradaki yazım tarzı da yanlış. Bunu artık kullanmamamız gerekiyor. Çünkü Forms bizim için her şeyi yönetiyor. Tamam. İşin çılgın olan kısmına geliyorum artık. İşin çılgın olan kısmına gelmek için yani Google'dan şunu aratabilirsiniz. Django Model Form. Biraz önce bu sayfa açıktı yukarılarda bir yerlerde ama hangisi açık bilmiyorum. Bir sürü sekme var. Şimdi buradaki dokümanı biraz okumaya çalışalım. Model Form'u almış, Article almış. Ondan sonra burada hangi field'de ne olacağını yapmış. Biz buraya kadar yaptık. Ondan sonra Form'a demiş ki içerisinde Article'da instance eşittir instance demiş. Burada şundan kastediyor. Gitmiş Article'ın içerisinde PK1 olanı almış ve bunu Form'un içerisine generate etmiş. Bu şu demek. Bunu göstereyim arkadaşlar. Çok enteresan bir şey göstereyim. Yani şu yapıdaki bu çalışan kodu ben nasıl çalıştıracağım onu gösteriyorum. Geri geliyorum. Burada model formum var ya. Buraya diyor ki instance diye bir şey gönder diyor. Ama benim instance'ım yok. Ama bulabilirim. Şöyle bulurum. Instance yani instance olmak zorunda değil. Buna item diyelim. Item eşittir karusel nokta objects nokta ne diyelim? First diyelim. İlk objeyi getirsin. Buna da item diyorum. Bunu kaydettim. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Şimdi olacak olan şey şu. Gidecek, bu item alacak, formun içerisine kendisi otomatik olarak dolduracak. Yani geri geliyorum, sayfayı yeniliyorum. Dikkat edecek olursanız burada current imajımız var ve current title'ımız var. Bir de clear çıktı. Clear'ın çıkmasının sebebi ne? Çünkü sen mesela buradaki imajı bunda istemiyorsundur. Sadece tekrar geri göndermek istiyorsundur. Temizleyip geri gönderiyor. Nasıl? Çılgın mı? Yani böylelikle instance'ımızı daha sonra çekeceğiz. Ama bizim şu andaki konumuz bu değil. Şunu o yüzden de kapatıyorum. Ondan sonra bunu tekrar
koyuyorum. Şunu da şunun altına alayım ki sebebini anlayın. Şuradakini de siliyorum ve bunu da alıyorum. Şunu da kapatıyorum. Current ID de kendi mi oluşturdu hocam? Yo, aslında şöyle. First dediğim zaman zaten PK1'ı almış oldum büyük bir ihtimalle. Yani PK1 demeyeyim de first objeyi aldım. Burada gitti. Bu instance'ı aldı, içerisine getirdi ve yazdı. Yaptığı şey bu. Düzenleme yapmak için harika demiş İrfan. Kesinlikle öyle. Zaten yani bir kere bu formu oluşturduktan sonra artık hiçbir şeye ihtiyacınız kalmıyor. Instance'ı gönderince, yani instance dediğimizde kaydedilmiş objeyi edit dediğinizde instance eşittir kaydedilmiş obje veyahut da benim düzenlemek istediğim obje diyebiliyorsunuz. Bu kadar da güzel bir şey bu. Şimdi devam edelim buradaki sıkıntılarımızı görmeye. Çünkü bir sürü burada konu var. Şurayı da yazdım, bu şekilde kaldı. İstiyorsanız burayı yine aynı şekilde getirin, sizi bekleyeyim, ondan sonra devam edeyim konuşmaya. Çünkü şurada create vardı mesela, buradaki create'i sildim. Okey, bekleyeyim mi size? Birazdan öyle vereceğiz zaten. Tamam. Şimdi biraz daha olayın içine girmeye çalışalım. Bakalım ne olacak. Şöyle bir şey yapacağım. Diyeceğim ki form eşittir bundan sonra request ile birlikte gelen form diyeceğim. Yani carousel model form'dan içerisine burada diyor ki datayı gönder diyor. Datayı gönderden kastı aynı zamanda files'e de gönder diyormuş. Bunu da gönderelim. Ve görelim bakalım ne olacağını. Şu anda diyorum ki data eşittir dememe gerek yok. Request'ten gelen post'tur diyorum. Sonra diyor ki bir de files'e gönder diyor. Şuraya da data diye yazalım mı? Files eşittir neydi? Request'ten gelen files diyorum. Okey. Bunu dedim. Sonra da bakalım print form diyorum. Eğer doğru yazdıysam, ki dokümana gidip bakacağım zaten şimdi şuradan da. Bunu yazdık. Buradaki kısım tamamdı. Sonra aşağı doğru indim. Full example demiş. Burada her şeyi yazmış. Bütün model formları oluşturmuş. Validating model form, bunu yapacağız. Ondan sonra error'leri vermiş, article'ı vermiş. Request'ten gelen form instance'daki bilgi demiş. Şu anda önemli değil. Save demiş. Şu anda galiba buradaki her şey doğru gibi gözüküyor. Files var mı burada? Files. Evet, şurada var. Diyor ki request'ten gelen post ve request'ten gelen files. Bunu da şeyde yazmanıza gerek yokmuş. Şunu da yazmanıza gerek yok. Zaten sıralı olduğu için doğru bir şekilde gözüküyor. Herkes bunu yazdı mı? Şuradan da yorumları açıyorum bu arada. Tekrar hızlıca açayım. Tamam, herkes yazdı mı? Kimi beklemem gereken birisi var mı? Tamam, süpersiniz arkadaşlar. Devam ediyorum o zaman. Bakalım burada ne oldu? Şimdi heyecanla bekliyoruz neler olduğunu. Şu terminal kısmınızın açık olduğuna emin olun. Çünkü debug'ları print ile birlikte hep buradan alacağız. O yüzden geri geldim. Sonra şurada mıyız? Buradayız. Sayfayı yenileyim. Sayfayı yeniledikten sonra new title dedim. Ve buradan da herhangi bir screenshot'ım varmış. Bunu aldım ve submit butonuna bastım. Bir şeyler oldu ama ne olduğunu bilmiyoruz. Bakalım ne olmuş. Burada formum gelmiş. Formum geldikten sonra cover imajım gelmiş. Her şeyim gelmiş. Image ID'si gelmiş. Ve screenshot diye burada bilgisi de gelmiş. Görüyor musunuz? Peki şuradan şuna bakacağım. Burada yazmışlar mı diye bakıyorum. Form'un bilgilerini yazmışlar. Form field seti yazmışlar. Evet. Çok enteresan bir şey denmiş burada. Form is valid mi diye sormuş. Çok merak ettim bu soruyu. O yüzden diyorum ki print form is valid. Bunu yazıyorum. Bakalım bize ne diyecek. Sadece bunu yazdım. Burada ne dediğini çok merak ediyorum. Geri geldim.
Geri geldim. Tekrar hakkımızda diye yazdım. Bir tane screenshot seçtim ve submit butonuna bastım. Tekrar terminalimi açıyorum. Ve ne diyor burada? True. Bu true arkadaşlar şu işe yarıyor. Sizin formunuzda denetimleri yaptıktan sonra her şey yolundaysa artık yazabilirsiniz anlamına geliyor database'e. Peki bir şey daha deneyeceğim şimdi. Burada if'ti ya burası. Bunu sildim. Daha doğrusu kestim. Ve dedim ki eğer form nokta save diyorum. Tamam. Okey. Herkes yazdı mı diye de bekleyeceğim şurada. Evet. Şurada bekliyorum. Eğer form validse, her şey yolundaysa formu save et. Okey. Bekleyeyim mi? Beklememi isteyen var mı? Kimse beklememi istemiyor 1. Kimse beklememi istemiyor 2. Kimse beklememi istemiyor 3. Ve o zaman geri dönüyorum. Ve diyorum ki şuraya geldim. Create'e. Title 255 diyorum. Ve buradan da bir tane screenshot seçiyorum ve submit'e basıyorum. Hiçbir şey olmamış gibi gözüküyor. Ama bu sefer admin panelime geleyim. Admin panele geldim ve sayfayı yeniledim. Ve title 255 gözümden yaş gelecek. Ondan sonra burada resim de var. Tıklıyorum resme. Aha da katılanlar. Okey. Gördünüz mü? Evet. Ondan sonra evet Özge. Evet dehşet gerçekten de. İnanılmaz güzel bir özellik. İnanılmaz güzel bir özellik. Bu sayede siz hiçbir şey düşünmek zorunda kalmıyorsunuz. Çatır 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 gidiyor. Her şeyi kendisi yapıyor. Name'i kendisi oluşturuyor. Title'ı kendisi oluşturuyor. Bütün form özelliklerini generate ediyor. Ve sizin yerinize her şeyi hazırlıyor. O zaman şöyle yapıyoruz. Yaklaşık 15 dakika ara vereceğim. Biraz da dinlenin diye. Saat 9'u 5 geçe buradayız. 9'u 5 geçe ben buradayım. Hepinizi beklerim. Görüşmek üzere.